biz bugün artık bilimsel olarak rüyaları kaydedebilmekteyiz bu anlattığım yöntemle ve üzerinde edit yapabiliyoruz. İnsanlara istediğimiz rüyayı da gösterebilmekteyiz. Konuşma esnasındaki nöronal aktivitelerin frekanslarının birbirine çok yakın olduğunu gördük. Yani sizin düşüncelerinizi söze çevirmek mümkün. Bu alem bir rüya alemidir. Uyanış ölümlü olacaktır. Ölüm aslında bir diriliştir. Sonunda hasta uyanıyor. Ben uyanıyor. Alexander uyanıyor. Ve anlatıyor ne geçti başından. Öteki aleme gittiğini, o kapının açıldığını, bir tünelin ucunda ışık gördüğünü ve daha önce ölen babasını ve üvey kız kardeşini gördüğünü anlatıyor. Beni ilim adamlığına yönlendiren Kur'an-ı Kerim'in her ayetidir. Hocam bu hayat bir rüya mıdır? Bunu nasıl anladın? Bak şimdi esas bu konular. Bu ömür bir rüya alemidir. Hayal alemidir. Yani sizin de bu organizasyonunuzun ismiyle müterafık olarak bir hayal alemidir. Şimdi ölüm aslında bir diriliştir, uyanıştır. Çünkü vaiz Kazvini'nin bir sözü vardır, çok hoşuma gider. Der ki, ölüm yetiş, yaşamak öldürüyor bizi. Yani bir anlamda ölüm de bir kurtuluştur, bir uyanıştır, bir çıkış yoludur. Çünkü bu alem bir rüya alemidir. Uyanış ölümlü olacaktır. Bu bilimsel olarak da böyledir. Çünkü biz bugün bilimsel olarak rüyaları edit edebiliyoruz, kaydedebiliyoruz, tekrar görebiliyoruz rüyaları. Tamamen beyindeki nöronların fonksiyonları çerçevesinde nasıl ki düşünceyi kaydetmek artık mümkün. Yani normalde konuşma esnasındaki nöronların aktivitesi frekanslar tarzında yazdırılabiliyor. Konuşmadığın takdirde konuşacağın şeyin, sözcüklerin, cümlelerin, kelimelerin de nöronal frekanslarını da kaydettiğimizde hem düşüncenin hem de konuşma esnasındaki nöronal aktivitelerin frekanslarının birbirine çok yakın olduğunu gördük. Onlardan text-to-speech yapmak mümkündür. Yani sizin düşüncelerinizi söze çevirmek mümkün. Aynı şekilde rüyalarda da rüya esnasında fonksiyonel MR yani fonksiyonel manyetik rezonans ve fonksiyonel EEG dediğimiz elektroensefalografi tetkiklerini yaptığımızda rüyada görmüş olduğunuz manzara karşısında veya hareket karşısında veya bir olay karşısındaki nöronların hangi frekans ürettiğini, nasıl bir aktivasyon gösterdiğini tespit etmek mümkün olduğu için onları da kaydetmek, onların üzerinde editlemek söz konusu olmakta ve bu şekilde de insanlara istenilen rüya da gösterilebilmektedir. Yani biz bugün artık bilimsel olarak rüyaları kaydedebilmekteyiz bu anlattığım yöntemle ve üzerinde edit yapabiliyoruz yine aynı bu anlattığım yöntemle ve insanlara aynı istediğimiz rüyayı aynen istediğimiz düşünceyi düşündürebildiğimiz gibi istediğimiz rüyayı da gösterebilmekteyiz. Şimdi normalde rüya bizim alfa mod dediğimiz yani işte beynimizin belli alfa, beta, delta, teta gibi frekansları vardır. Alfa modunda rüya görünür. Bir de bu hızlı göz hareketleri REM dediğimiz hızlı göz hareketlerinin olduğu bir dönemi vardır. Rüya orada gözükür. Ama siz rüyada gidersiniz günlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca uzun bir rüya görebilirsiniz. Bir uyanırsınız ki henüz daha yeni yatmışsınız. Dünyada en uzun rüya 6 saniyedir. 6 saniye. Ama 6 saniyede siz yıllara sığan bir rüya görmüşsünüzdür. Onun için zaman zaten izafidir. Aynı şekilde insan öldüğünde de hay Allah biz rüyadaymışız. Yani görmüş olduğumuz yaşantımızın bir rüya olduğunu fark ederiz. Zaten Peygamberimiz demiyor mu? Biz uykudayız, ölünce uyanacağız. Ne kadar tevafuk ediyor bakın. Bu bakımdan bu alem bir gölgedir, bir rüyadır. Ölünce uyanacağız. Ölüm uyanıştır, ölüm diriliştir. Bunu felsefi açıdan ya da sadece dini boyutta değerlendirmek yanlış olur.
Çünkü bilimsel olarak da böyledir. Bilimsel olarak da ölüm yoktur. Nasıl bilimsel olarak ölüm yok? Çünkü normalde biz, yani insan, canlı, çünkü biz hayvan grubundanız. Normalde cemadat, nebatat ve hayvanat grubu vardır. Cemadat cansız olduğu iddia edilen, ki bana göre cansız değildir. Taşın da canı vardır. O ayrı. Ama cemadat, işte nebatat biliyorsunuz bitkilerdir. Şunlardır, bunlardır. Bir de hayvanat grubu vardır ki bizim de insanların da içine dahil olduğu hay canlı demektir. Canlılar grubu. Hani ya hay diyoruz ya, Allah'ın ya hay diye isimlendiriyoruz. Hayvanat anlamındadır. Hayat aynı kökten gelir. Biz hayvanın natıkız, konuşan hayvan. Aklı evvelden insanı kamile gelinceye kadar belli mertebelerden geçer. Biz hayvanın natıkız. Şimdi bu canlı itibariyle tüm canlıların temeli biyolojik olarak adenin, guanin, sitozin, timin ve urasilden oluşmuştur. Amino asit olarak da 20 tane esansiyel amino asitimiz vardır. Öldüğümüz zaman da bir de işte doğal elementler vardır. 92 tanedir doğal elementler. Öldüğümüz zaman da ne oluyor? Toprağa gidiyor. Bunlar kaybolmuyor. Yani biyolojik olarak bunlar kaybolmuyor. Ne oluyor bunlar? Toprağa geçiyor. Tabii şimdi hafızamız da toprağa geçiyor. Hafızayı da teşifre etmeye çalışıyoruz şu anda. Ne oluyor? Böcek yiyor, yılan yiyor, meyveye geçiyor, ota geçiyor, şuna geçiyor, buna geçiyor. Kaybolmuyor yani. Peki biyolojik olarak böyle. Peki fizik olarak nasıl? Fizik olarak da biz zaten bildiğiniz gibi atomlardan meydana gelmişiz. Bütün canlılar, yani canlıların temeli biyolojik olarak da aynı, fizik olarak da aynı. Nedir? Atom. Atomun bir çekirdeği var. İşte içinde proton var, nötron var, etrafında elektronlar var. Onun altına indiğimiz zaman da bildiğiniz gibi leptonlar var, kuarklar var. Onun da altına indiğiniz zaman da bozonlar var. Bozonların da sonuçta frekanstır, parçacık, dalga. Hem parçacık hem dalga. Ne parçacık ne dalga. Peki o zaman ne oluyor öldüğümüz zaman? Onlar başka bir boyuta geçiyor. Bakın, biyolojik olarak başka bir forma geçiyoruz. Fizik olarak başka bir boyuta geçiyoruz. Yani kaybolmuyoruz. Burada şunu da ifade etmek lazım ki nasıl oluyor da trilyonlarca canlı var dünyada, trilyonlarca, hepsinin temeli aynı olduğu halde bu kadar farklı hayatlar söz konusu. Onun için ölüm bir bitiş değildir, bir başlangıçtır. Beynin kapasitesi nedir? Bir sınırı var mıdır? Aslında bu önemli bir konu, çünkü bilim ilerledikçe beyin hakkında bilgilerimiz de bazen değişiyor, bazen çok daha tahmin edemediğimiz boyuta geçiyor. Şöyle ki mesela benim bundan 10 sene önce yazmış olduğum bir kitapta beynin kapasitesinin 2,5 milyon gigabayt olduğunu yazdım. Ben yazdım. 2,5. O zaman öyle düşünüyorduk. Tabii bu varsayımdır. Fakat son yapılan çalışmalarda beynin 1 milimetre küplük dokusunu inceledik. Bir kum tanesi kadar. O kum tanesinin hafızasını inceledik ve sadece o kum tanesi kadar 1 milimetre küplük beyin dokusunun incelenmesi 8 ay sürdü. Binlerce katman kesit alındı. Onlar üst üste kondu falan. 8 ay sürdü 1 milimetre küplük beyin dokusunun. Bundan hareketle 1 milimetre küplük beyin dokusunun 2 milyon gigabaytlık hafızası var. Bu ne demektir? Kabaca 2 milyon kitabı kaydedebiliyor. Öyle kabul edelim. Şimdi beynin tümünü 1300, 1400, 1500 mililitre olduğunu kabul edersek, yani 1 milyon 300 bin çarpı 2 milyon gigabayt eşittir ne çıkarsa, yani namütenahidir, sonsuzdur. Bir de şu var tabii, biz beyindeki her nöronun, her hücrenin bir diğer hücreyle aynı olduğunu zannediyor idik. Son yaptığımız çalışmalarda hiçbir hücre bir diğerine benzemiyor. Hiçbir hücrenin fonksiyonu tamamen bir diğer hücre ile aynı değil. Onun için bu açıdan baktığımız zaman da beynin kapasitesi namütenahidir demek lazım. Kaldı ki beyin, benim hatta son yazdığım kitaplardan bir tanesidir. Bilim felsefesi serisindendir o kitap. Kainat beyne küçük gelir, nöron da kainata büyük gelir. Yani kainatı al, beynin içine koy, beyin boş kalır. Bir tek nöron da kainata büyük gelir. Şöyle diyelim, 100 ila 500 milyar ışık yılı çapında olup da devamlı genişleyen bir alem. Aslında ışık yılı mesafe birimidir. Yani bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometredir.
100 ila 500 milyar ışık yılı çapında olup devamlı gelişleyen bir alemde ne kadar atom varsa o kadar atomu, o kadar bilgiyi beyin içine alıp onları özümseyebilecek durumdadır. Yine beyin boş kalır. Onun için beynimizi kullanmıyoruz. O gün inanırsın ya da inanmasın, en önemli sorulacak sorulardan bir tanesi neden beyninizi kullanmadığınız olacaktır. Hocam beynimizi kullanmıyoruz dediniz. Bunu arttırmak için işte öğrenme yetisini vesaire arttırmak için yapabileceğimiz şeyler var mı? En iyi nasıl öğrenir beyin? Beyin bir kere boş kaldıkça yorulur. Beyin dinlendikçe yorulur. Yoruldukça dinlenir. Beyne devamlı bilgi yükleyeceksin. Ne kadar fazla beyne bilgi yüklersen o kadar beyinde daha açık hafıza ortaya çıkar. Hafıza o kadar fazla güçlenir. Tabii beslenmeyle etkisi var, çevreyle etkisi var, kültürle etkisi var, eğitimle etkisi var. Bir sürü etkileri var ama okumak, yazmak, anlamak, anlatmak ve yeni bir şeyler ortaya çıkarmak. Çünkü normalde beyin öğrenme mekanizmasıdır. Bakın, beynin kendi içinde bir takım fraksiyonları vardır. Normalde göz görmez, kulak işitmez, el hissetmez. Göz sadece bakar. Göz sadece bakar çünkü göz kameradır. Kulak ise sadece işitir, mikrofondur. Duymaz ama. Duyan beyindir. Göz görmez, gören beyindir. El dokunur ama hissetmez. Hisseden beyindir. O zaman beyin ne yapıyor? Beyin onlardan görüyor, duyuyor, hissediyor. Ve beyin bunlarla beraber öğreniyor. Beyin öğrenir. Her şeyi öğrenir beyin. Peki bu beyinden, çünkü normalde beyin bir bilgisayar gibi kabul edeceksin onu. Akıl yazılımdır, zeka işletim sistemidir. Beyin bir donanım, akıl yazılım, zeka işletim sistemidir. Peki o zaman beyin ne yapıyor? Öğreniyor. Öğrendiğini anlayan ise zihindir. Zihin anlar. Zihin anlar. Peki ondan yeni bir şey ortaya koyan ise nedir? Anlamlandıran nedir? Ona anlam kazandıran nedir? Ona da biz bilinç ya da şuur diyoruz. O zaman göz bakar, kulak işitir, el dokunur, beyin öğrenir. Bunlardan öğrenir. Zihin anlar, şuur ise onlardan anlam çıkartır, yeni bir fikir ortaya koyar. İşte hayata katkı burada başlar. O bakımdan beyni kendi içerisinde, mesela akıl neresinde? Ruh neresinde? Mesela işte ruh ölmüyor ki. Beden toprağa gidiyor ama aynen sen rüya gördüğün gibi yatağında yatıyorsun, beden orada ama ruhun geziyor, rüyayı görüyor. Aynı şekilde mezarda da beden orada, ruh orada olmayacak. Ruh ölmüyor çünkü zaten. Hatta dirilişte ruh ve beden birlikte dirilecek. Zaten ruh ölmüyor. Şimdi beyin hücrelerinin biz eskiden, yani eski bilgilerimiz çerçevesinde nöronlar kendini yenilemez diye biliyor idik. Son yapılan çalışmalarda nöronlar kendini yenileyebiliyor. Hatta bazı durumlarda uykuya yatan nöronlar kavramı vardır. Idling nöron diyoruz. Onlar yeniden uyandırılabiliyor. Nöronlar kendini rejenere edebiliyor. Hatta bugün mesela Avustralya'da Cortical Lab diye bir firma beyin nöronlarından yeni beyincikler ürettiler. Onlardan organoid zeka oluşturdular. 30 bin dolara da satıyorlar. Evet. Ama okumak, öğrenmek, anlatmak, öğretmek. The best learning with the teaching. En iyi öğrenme, öğretmektedir. Siz ne kadar öğrenirseniz, öğrendiğinizde öğretirseniz beyin nöronları kendini geliştirir, güçlendirir. Okumazsanız, eğer düşünmezseniz, okumazsanız nöronlar arasındaki bağlantı paslanır, menteşeler paslanır. İleride Alzheimer, Parkinson, unutkanlık, demans gibi problemler ortaya çıkar. Onun için okumak, ezber yapmak, anlatmak, öğrenmek, yeni fikir ortaya koymak. Beyin ölüm anını nasıl algılar? O anda neler hisseder? Aslında tabii bunu eğer siz bana bilimsel açıdan soruyorsanız farklı, kelam açısından soruyorsanız farklıdır. Ama anladığım kadarıyla siz bunu bilimsel anlamda soruyorsunuz. Tabii bazı deneyimler var bu konuda bilimsel olarak. Mesela Eben Alexander diye benim bir arkadaşım vardır. Eben Alexander. Onun başına geçip beyin ölümünden döndüğü ve daha sonra kanıt diye
kitap haline getirdiği bu ölüm anı vardır. Eben Alexander beyin cerrahıdır. Hala yaşıyor. Ağır bir beyin enfeksiyonu geçiriyor ve beyin ölümü teşhisi konuyor. Ve o esnada işte eşi, çocukları yanında ve kendi çalıştığı hastanenin acilinde beyin ölümü kavramına karşı çıkıyor yakında işte karısı, çocukları. Sonunda hasta uyanıyor. Eben uyanıyor. Alexander uyanıyor ve anlatıyor ne geçti başından. Öteki aleme gittiğini, o kapının açıldığını, bir tünelin ucunda ışık gördüğünü ve daha önce ölen babasını ve üvey kız kardeşini gördüğünü anlatıyor. Şu anda hala beyin cerrahlığı yapıyor. Çalışan bir beyin cerrahı ve kitap haline de getirdi. Hatta yanılmıyorsam Türkçe'ye de çevrildi o. Beyaz kaplı bir kitaptır. Üzerinde bir kelebek resmi vardır. Eben Alexander. O bakımdan bilimsel olarak beyin ölmüyor. Yani ölüm olduğu anda beyindeki fonksiyon tamamen durmuyor. Bilimsel olarak söylüyorum. Yapılan çalışmalarda beyin ölümü bir tarafa, tam ölüm olduktan sonra bile beyin algılamaya devam ediyor. Bilimsel olarak. Bunu biliyorsunuz, nöronların yani beyindeki hücrelerin elektromanyetik alanları vardır. Beynimizde 1,5 trilyon 100 milyar hücre var. Bunların 100 milyarı nörondur. Esas düşünceyi oluşturan bu nöronlardır. Ve onların bir elektromanyetik alan oluşturan, mavi bir plazma kalkanı oluşturan bir frekans sistemi vardır. Mesela işte alfa, beta, delta, teta ve gamma gibi frekanslar vardır. Hertz diyoruz biz bunları. 0,4 ila 5 hertz arası mesela diyelim delta. Bu hertz ne demektir? Saniyedeki titreşim sayısı demektir. Saniyedeki titreşim sayısı demektir. Peki bu titreşimleri biz ölçebildiğimiz oranda beyin algılamaya devam ediyoruz diyoruz. Peki şimdi biz her şeyi kaydedebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Yani burada mesela böcek var mı? Var. Böceğin ayak sesi var mı? Var. Ama duymuyoruz. Duymadığımız onun olmadığını göstermez. Şimdi biz beyninde de bazı frekansları kaydedemiyor idik. Hala kaydedemediğimiz frekanslar var. Şimdi geçen seneye kadar insan öldüğü anda beyindeki fonksiyonların tamamen durduğunu biliyorduk. Ölçemiyorduk onun altını. Ama şimdi son yaptığımız çalışmalarda son 1 yıldan beri tamamen ölüm olduktan sonra bile beyin 24 saat daha algılamaya devam ettiğini tespit ettik. O bakımdan belki yarın daha fazla bir süre beyin algıladığını tespit edeceğiz. Bilemiyoruz. Çünkü mesela işte metre var, santimetre var, milimetre var, mikrometre var, nanometre var. Şimdi nanometreyi ne zaman ölçebildik? Veyahut da salise var. Saniyenin 60'ta biri salisedir. Yani onu ölçecek atom saatiyle ancak ölçebiliyoruz. Yani o bakımdan ölüm anında o Eben Alexander'ın yaşadıkları kitaplarda var. Yani belli bir işte tünelin ucunda bir ışık gözüküyor. Tabii o dönemde geçmiş olanlarla da karşılaşılabiliyor. Eben Alexander'ın kendi yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşuyorum. Ama bilimsel olarak beyin ölümünde beyne giden kan miktarı sıfırlanır. Beyin refleksleri, özellikle stiospinal refleks dediğimiz boyundan, beyin sapından dönen refleksler vardır. Onlar ortadan kalkar. Işık refleksi ortadan kalkar. Ama kalp çalışıyordur beyin ölümünde. Tam ölümde değil de beyin ölümünde kalp çalışıyor. Onun için biz kalp çalıştığı müddetçe ona gerekli desteği vermek durumundayız. Hocam bilim adamı demişken sizin babanızla bir silah verme hikayeniz var. Evet, yani ben tabii Trabzonluyum ama çocukluk hiç görmedim. Hiç yüzme bilmem mesela. Ama Trabzonlu olmam sebebiyle silaha karşı düşkünlüğümüz vardır. Ve 8 yaşında babamdan silah istedim. 8 yaşındaydım. O da olur oğlum dedi. Bir kutu getirdi. Baktım kutu hafif. Keşke önceden haberim olsaydı o kalemi getirirdim yanımda. Burada da kameralara onu gösterebilirdim. Ve açtım kutuyu. Baktım içinden yeşil siyah bir dolma kalem çıktı. Üzerine de İsmail Hakkı Aydın yazdırmış babam rahmetli. Ben baktım böyle, dedi oğlum senin silahın budur. Tabii daha sonra anladım ki en keskin kılıçtan
kalem daha keskinmiş. En güçlü silah da kalemmiş. Beni bilim adamı yapan Kur'an-ı Kerim'dir diyorsunuz. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi şöyle, ben çocukluğumdan beri, 3 yaşından beri Kur'an okuyan bir adamım. Şimdi Kur'an peygamberle beraber nüzulü bitmiş bir kitaptır. Ama manevi itibariyle, mana itibariyle kıyamete kadar nüzulü devam edecektir. Bugün de Kur'an'ın nüzulü devam ediyor. Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i açalım da bir DNA maddesinde ne yazıyor diye bakmak mümkün değildir. Ama Kur'an'da her şey var. Yani Kur'an bir fizik kitabı değil, matematik kitabı değil, geometri kitabı değil ama Kur'an'da bunlarla ilgili her şey var. Şimdi evet, ben her Kur'an'ı okuduğumda yahu ben bu ayeti yeni mi görüyorum diye kendi kendime soruyorum. Çünkü bilimsel müktesebatım çerçevesinde ayetlere baktığım zaman farklı yorumluyorum. Mesela Biruni 973'te doğup 1048'de ölen ve El-Asar diye 30 ciltlik eser veren, ayrıca Kitabül Cevahir bi Marifetil Cemahir diye taşlardan mücevher yapma sanatıyla ilgili kitap yazan Biruni der ki, beni Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 191. ayeti bilim adamı yapmıştır der. O ayette اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Bu bir anlamda kuantumun da temelidir. Ve Biruni der ki, beni bilim adamı yapan bu ayettir der. Şimdi bundan baktığımız zaman da ben de diyorum ki, beni bilim adamlığına yönlendiren Kur'an-ı Kerim'in her ayetidir. Çünkü Kur'an'da kuantum var, Kur'an'da fizik var, matematik var, kimya var, moleküler biyoloji var, her şey var. Yeter ki onu görecek göz olsun sende. Onu anlayacak bilgi olsun sende. Eğer siz yeterince matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik bilmezseniz Kur'an'ın ayetlerini tam olarak anlayamazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de klonlama var, kopyalama var, yaratılış var, izafiyet var, zaman kavramı var, her şey var. Ve diyor ki zaten Kur'an, sakın diyor cahillerle beraber olmayın diyor. Cahillere de soru sormayın diyor. Peşlerinde gitmeyin diyor. Ayet. Ve la tefu ma leyse leke bihi ilmun innes sema vel besara diye. Yani sakın diyor cahil olanın peşinden gitmeyin diyor. Hep alimlere sorun diyor. Erbabına sorun. Bu açıdan baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'de her şeye cevap var. Kur'an-ı Kerim'de tabii önce aklet diyor, kendin düşün diyor. Yani o nöronlar arasındaki menteşeleri güçlendirmek lazım diyor ve kendi aklınla sorunun cevabını bul diyor. Bulamazsan Kur'an sana yol gösteriyor. Ne diyor? Mesela acaba diyorsun bu kamera nasıl çalışıyor? Bu ışıklar nasıl ortamı aydınlatıyor diye düşün. Önce kendin düşün. Bulamazsan Kur'an diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bir konu hakkında bilgi almak istiyorsanız onun uzmanına sorun diyor. Erbabına sorun diyor. Yani kameranın nasıl çalıştığını kameramandan soracaksın. Işığın nasıl çalıştığını ışık düzenini yapandan soracaksınız. Kalp ameliyatı nasıl yapılır? Kalp cerrahına soracaksınız. Bina nasıl yapılır? Mühendisine, ustasına soracaksınız. Onun için beyinde her şey var. Kur'an'da her şey var. Kur'an'da onlara ışık var. Yeter ki anlayışlı ol, anla, düşün. Bunlar çünkü zaten Kur'an ikra diye gelmiş. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra demek sadece okuyup geç demek değildir. İkra, oku, öğren, anla, anlat, yaz ve yaşa demektir. Hocam şimdiki aileler çocuklarını doğrudan doktor, mühendis gibi meslekleri olmaya yönlendiriyor. Siz bunu tavsiye ediyor musunuz yoksa temel bilimlere mi yönlendirmek daha mantıklı? Evet, bunun üzerinde çok duruyorum. Konferanslarımda, kitaplarımda, yazılarımda, makalelerimde, televizyon programlarımda, söyleşimlerimde bunun üzerinde çok duruyorum. Yani biz alemlere katkı sağlamak için geldik. Ben mesela mesleğimi çok seviyorum. Ben 10 binlerce beyin ameliyatı yaptım. 100 binlerce hasta tedavi ettim. Ama ben bir molekül bulmuş olsaydım değil dünyayı, kainatı yerinden oynatabilirdim. O bakımdan zeki çocukların anne babaları tarafından doktor ve mühendis olmaktan ziyade temel bilimlere, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji, genetik gibi temel bilimlere yönlendirmelerini öneriyorum. Hocam çocuklarımızdan bahsetmişken çocuklarımızın zeka, dikkat ve hafıza gelişimi için neler yapılabilir? Anne baba televizyon seyretmeyecek. Annenin elinde kitap, babanın elinde kitap. Çocuğun eline de iPad vermeyeceksin.
akıllı telefon vermeyeceksin. Çocuğa yazı yazmayı öğreteceksin. Öğretmenler öğrencilerden ödevleri yazılı olarak istemeleri lazım. Copy paste yapmamaları lazım. Bunlar önemli. Yoksa anne televizyonda kimin eli kimin cebinde programını izlesin. Baba da maç izlesin. Oğlum kızım çalış desin. Ben de olsam çalışmam. Onun için 15-16 yaşına kadar çocuklara kesinlikle yasaklanmalı. Akıllı telefonlar ve iPad gibi şeyler yasaklanmalı. Televizyon yasaklanmalı. Ve anne baba da elinde devamlı kitap olmalı, yazmalı, not almalı, kitaplar çizilmeli. Okunan kitap çizilmiş olur. Çizilmeyen kitap küskün kitaptır. Çizilmemiş kitap küskün kitaptır. Hatta kitabın kenarlarına okuyanlar kendi düşüncelerinde yazmalılar ki unutmasınlar. Kıyamet gününde sizce bizi en çok zorlayacak soru nedir? Neden aklınızı kullanmadınız? Neden beyninizi kullanmadınızdır? Benim kanaatim odur ki en önemli sorulardan bir tanesi budur ve insanlar beynini kullanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri efela yaqulun efela yezekkerun diye bitiyor birçoğu. O nedenle o gün ister inan ister inanma bana göre en ağır ve cevabı en zor verilecek sorulardan en önde geleni neden aklınızı, neden beyninizi kullanmadınızdır. Allah herkese aklını, beynini kullanmayı nasip eylesin. Peki beyinsiz yaşam mümkün mü? Şimdi bu benim 5 cilt kitabım var. Bu beyinsizsiniz diye onu mu kastettin orada? Yani beyinsizsiniz diye 5 ciltlik bir o seri vardır. O seride beyinsizsiniz anlamında söylüyorum. Yani siz kendiniz beyninizi kendiniz oluşturursunuz anlamında. Mesela orada işte Metaverse'ten de bahsettim orada. Holistik çağdan da bahsettim. Kuantik çağdan da bahsettim. İnsanlığın geleceğinden de bahsettim. Beyinler arasında iki internetten de bahsettim. WBW, World Brain Web kavramından, WG yani Global Brain Web kavramından bahsettim. Onun için yani eğer bu anlamda söylüyorsanız beyinsiz yaşamak mümkün değildir tabii. Ama yok siz bunu beyin nakli açısından soruyorsanız yani kafa nakli, beyin nakli konusu açısından soruyorsanız o da farklı. Şöyle ki zaten kafa nakli başkadır, beyin nakli başkadır. Zaten beyin naklini biz yapıyoruz. Yani beyin nakli yapmak derken total anlamında değil. Belli mesela diyelim ki Parkinson'da belli hücrelerin belli hormonları salgılamakta problem oluyor. O hücreleri aktarabiliyoruz. Parsiyel. Mesela ben bundan 45 sene önce de farelerde böyle bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmalar yapılıyor. Parsiyel beyin dokusu nakli mümkün oluyor. Ama kafa nakli, daha doğrusu gövde nakli şu ana kadar yapılmadı ama teorik olarak mümkün. Teorik olarak mümkün ama pratik olarak yapılmadı. Ama birkaç sene önce bir İtalyan hasta böyle bir düşüncesi vardı. Aşağı yukarı o 20 kişilik bir ekiple beraber o düşünülüyor idi. Sonradan vazgeçildi. Ama hayvan deneylerinde yapılanlar var. Mesela Çin'de yıllar önce bir köpeğe ikinci bir baş, ikinci bir kafa monte edildi. 72 saat yaşatıldı falan. Yani o bakımdan eğer bilimsel olarak söylüyorsanız ki bilimsel olarak bir şey olmaz demek doğru değildir. Olabilir. Yapacaksın, göreceksin ama şu anda teorik olarak mümkün ama pratik olarak henüz yapılmamış. Peki hocam hem çocuklarımız için hem yetişkinler için bu gelişimleri takviye edecek, güçlendiren gıdalar var mıdır? Beynin gıdası okumaktır, öğrenmektir, anlamaktır. Ondan sonra ne yersen ye. Böyle onlar uyduruk şeyleri, onlara itibar etmeyin. Yok şunu yiyin, yok bunu yiyin bilmem ne. Böyle saçma sapan şeyler olmaz. Beynin gıdası okumak, öğrenmek, anlamak, anlatmak ve yazmaktır. Hocam bir beyin cerrahı olarak unutamadığınız, bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mıdır? Vallahi benim hayatım zaten unutulmaması gereken anılarla dolu. Yani belki şunu anlatabilirim. İlim edeptir, ilim hayadır, ilim terbiyedir. 3 kişinin eli öpülür, annenin, babanın ve hocanın eli öpülür. Benim hocam rahmetli Gazi Yaşargil 100 yaşında vefat etti. 11 Haziran'da 2025, 11 Haziran'da vefat etti. Bir yıl önce onun 99. yaş gününde dünya çapında bir bilim konferansı düzenlemiş idik. Tabii benim hocam, ben hocamın karşısında otur demeden oturmam. Otur derse otururum. Hatta benim evime geldiği zaman bile, kendi evime geldiği zaman bile, değil kendi evinde zaten otur demeden oturmam. Benim evime misafir olarak geldiği zaman bile
otur demeden oturmazdım. Ve hocanın 99. yaş günüyle ilgili olarak Gazi Yaşargil, dünyada bir toplantı yaptık, bilimsel toplantı. Onun birinci derece, bizim gibi birinci derece öğrencileri, bizim öğrencilerimiz ve bizim öğrencilerimizin de öğrencileri dünyada bir araya geldik ve bir konferans düzenledik. Tabii hoca tekerlekli sandalyedeydi. Gözleri görmüyordu, iyi görmüyordu. Hocayla konuşuyorduk. Ben ayaktayım. Çünkü hoca bana otur demedi. Yanında hanımı da yanında, hocanın, Gazi hocanın hanımı da yanında. Ben soruyor, o bana bir şeyler soruyor, konuşuyoruz. Fakat benim ayakta olduğumu görmüyor. Sonunda hanımı dedi ona ki, Profesör Aydın dedi, ayakta duruyor dedi. Söyle de otursun dedi. Ha öyle mi dedi falan. O zaman otur dedi de oturdum. Bu gençlere bir örnek olsun diye ben bunu söylüyorum. Edep önemlidir. Ehli irfan arasında aradım kıldım talep. İlim engerude illa edep, illa edep. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize bahseder misiniz biraz? Tabii ki yani bu bir özellikle gençler için faydalı işler yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Sayılarınız çoğalsın. Işığınız sönmesin. Benim gayem sade Müslümanlar değil. Benim gayem sade insanlar değil. Benim gayem hayattır. Yani ışığınız alemi aydınlatsın. Sade dünyayı değil, sade insanlığa, sade bu millete değil, sade Müslümanlara, Hristiyanlara, Yahudilere değil, alemlere aynen peygamberin gönderilmiş olması gibi alemlere rahmet olasınız. Işığınız daim olsun, hiç sönmesin, ebediyen kainat var olduğu müddetçe insanları, hayatı aydınlatmaya, insanları eğitmeye ve hayata katkı sağlayacak insanlar yetiştirmeye katkınız olsun diyorum.